Sence yapay zeka bir sonraki ölümcül virüsü tasarlayabilir mi? Merhaba, Grotta'ya hoş geldiniz. Ben grubumuzun biyoloğu Alperen ve bugün yapay zekanın geliştirebileceği potansiyel biyosilahların yarattığı tehdidi konuşuyoruz. Covid-19 bütün dünyayı sarstı. Son zamanlarda da hantavirüs pek çoğumuzun uykusunu kaçırıyor. Peki tehditler burada bitecek mi? Bilim dünyası, yapay zeka kaynaklı biyosilahların yaratabileceği güvenlik problemlerini tartışıyor. Günlük hayatımızın her anına sızan bu yapay zeka araçlar aslında çok büyük potansiyeller taşıyorlar. Son zamanlarda AlphaFold gibi biyolojiye özgü yapay zeka araçlarının ve genel amaçlı büyük dil modellerinin yeteneklerinde muazzam bir patlama yaşandı. Normalde bu araçlar yeni ilaçlar keşfetmek, hastalıklara tedaviler bulmak ve hatta aşı üretmek için virüsleri daha iyi anlamak gibi komplike görevlerde bize yardımcı olabilecek yeteneklere sahipler. Ancak her güçlü teknoloji gibi bunun da kötüye kullanılma ihtimali var. Yapay zeka aslında yeni ilaçlar keşfetmek için faydalı olsa da ki terapatik potansiyeli olan bazılarını halihazırda buldular, kötüye kullanılma ihtimali büyük bir tartışma konusu. Mesela 2024 yılında bir grup Çinli araştırmacı konotoksin tasarlamak için tamamen açık kaynak kodlu bir yapay zeka aracı kullandı. Bilmeyenler için konotoksinler, zehirli deniz salyangozlarının iğnelerinde bulunan küçük proteinler. Bu proteinlerin bazıları sinir sistemini bloke edebiliyor ve şu an için bir panzehiri de yok. Peki bunun da ötesinde kötü niyetli kişiler şarbon gibi mevcut tehditlerin basit laboratuvarlarda ve hatta evde nasıl üretilebileceğini öğrenmek ya da tamamen yeni patojenler tasarlamak için yapay zeka araçlarını kullanabilirler mi? Bu senaryo yakın zamanda test edildi. DNA sentez şirketleri normalde virüsler gibi tehlikeli organizmaların herkes tarafından üretilebilmesini engellemek için güvenlik kontrolleri kullanır. 2025 yılında araştırmacılar bu kontrolleri kasıtlı olarak aşmaya çalışarak rizin ve botulinum gibi ölümcül toksinleri taklit eden sentetik proteinler tasarladılar ve bunları üretmek için yapay zeka aracı kullandılar. Bazı tarama yazılımları yapay zeka tarafından tasarlanan bu yeni tehditleri tamamen gözden kaçırdı ve potansiyel olarak tehlikeli genetik diziler güvenlik kontrollerinden kolayca sızıp teslim edildi. Peki en kötü durum senaryosu ne? En büyük korkulardan bir tanesi yapay zekanın grip ya da Covid-19 gibi mevcut virüslerin bağışıklık sistemimizden kaçacak şekilde değiştirilmesi ya da tamamen yeni salgınlar için virüsler tasarlanması. Bazı deneyler halihazırda biyoloji protokollerinde sorun giderme gibi görevlerde doktora seviyesindeki bilim insanlarının becerileriyle eşleşmeleri için büyük dil modellerinin çok az biyoloji eğitimi almış bireylere yardımcı olabileceğini gösterdiler. Ancak korkuya kapılmadan önce derin bir nefes alalım. Bir biyolog olarak şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki bilgisayarlarda bir protein tasarlamak başka bir şey, bu dijital tasarımı laboratuvarda gerçek ve fiziksel bir moleküle dönüştürmek bambaşka ve çok daha zor bir şey. Doğal dünya zaten insanlığa zarar verebilecek laboratuvar tasarımlarından çok daha tehlikeli pek çok tehdit barındırıyor. Yine de yapay zeka kaynaklı biyolojik tehditler için neler yapabiliriz? Bazı bilim insanları kötüye kullanımı önlemek için bu yapay zeka modellerine katı erişim kontrolleri getirilmesini savunuyor. Ancak bu da yapay zekanın inanılmaz faydalarından mahrum kalmamız demek. Şu kesin ki kötü niyetli kişiler yapay zekaya tasarlattıkları proteinlerini ya da virüslerini üretmek istediklerinde çok sıkı denetlenen bir biyoteknoloji ekosistemine dahil olmalılar. İşte savunma hattımız da burada yatıyor. Uluslararası bilim için biyogüvenlik ve biyoemniyet girişimi gibi kuruluşlar ve titiz uluslararası standartlar oluşturmaya yönelik muazzam bir çaba var. Yapay zekanın bu güvenlik açıkları ortaya çıkarıldıktan sonra da sistemler derhal güncellendi. Sonuçta bu yapay zeka modellerinin kullanıma açık tutulması aynı zamanda onların sürekli göz altında tutulması demek ve tehditlere karşı önlemler geliştirilmesine izin vererek aslında daha fazla güvenliğe katkıda bulunuyoruz. Peki sen ne düşünüyorsun? Yapay zekaya erişimi ciddi bir şekilde kısmalı mıyız yoksa fiziksel tarama ve savunma sistemlerimizi güçlendirmeye mi odaklanmalıyız? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.